Küresel savaş uçağı pazarında Amerika'nın kurduğu devasa hakimiyet, bugüne kadarki en büyük tehdidiyle karşı karşıya. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu sarsıntıyı yaratan ülke Çin veya Rusya değil, bir NATO müttefiki, Türkiye. Evet, Türkiye yeni hayalet uçağı Kaan ile 5. nesil savaş uçağı yarışına resmen girdi. İşin ilginç yanı, dünya bu uçağa şimdiden ciddi bir ilgi göstermeye başladı. Bakın, İspanya kısa süre önce F-35 planlarını askıya aldı ve Kaan programı için Türkiye ile görüşmelere başladı. Endonezya, şimdiden milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya imza attı bile. Suudi Arabistan'ın da sırada olduğu konuşuluyor. Peki neden? İspanya gibi 10 yıllardır Amerikan askeri teknolojisine dayanan ülkeler neden rotayı değiştiriyor? Cevap sadece uçağın hızı veya gücü değil. Asıl cevap tam bağımsızlık. Mesele şu. F-35 aldığınızda sadece bir uçak almıyorsunuz. Sistemin anahtarı Amerika'nın elinde kalıyor. Yazılım güncellemeleri, görev verileri, elektronik harp altyapısı. Hepsi için ABD'nin onayına muhtaçsınız. İspanya haklı olarak kendi savaş filosunun kontrolünü başka bir hükümetin eline bırakmak istemedi. Türkiye ise Kaan ile çok farklı bir vizyon sunuyor. Alıcı ülkelere kendi yerel yazılımınızı, kendi iletişim sistemlerinizi uçağa entegre edebilirsiniz diyorlar. Üstelik Amerikan sisteminin aksine, üretim ve bakıma yerel şirketleri de dahil etme sözü veriyorlar. Yani para ve teknoloji yurt dışına uçup gitmiyor, ülkenin kendi içinde kalıyor. Elbette kağıt üzerindeki veriler harika. Çift motor, devasa silah kapasitesi ve yerli radar sistemleri. Ancak dürüst olmak gerekirse bir de işin gerçeklik boyutu var. Kaan hala bir prototip. En büyük engellerden biri ise motor. Şu an uçakta Amerikan F-110 motorları kullanılıyor ve Türkiye'nin kendi yerli motoru henüz geliştirme aşamasında. Ayrıca F-35 yıllardır gerçek savaş alanlarında test edilirken, Kaan yolun daha çok başında. Ama günün sonunda ortaya çıkan tablo net. Amerika'nın F-35'i artık sahadaki tek oyuncu değil. Eğer Türkiye söz verdiği gibi bu uçağı geliştirip teslim etmeyi başarırsa, küresel savunma pazarında milyarlarca dolar Amerika'dan uzaklaşacak ve kartlar yeniden dağıtılacak.